Bir dakikalığına posta sistemini düşünmenizi istiyorum. Kayıtsız, uyur gezer bir koyun gibi davranmayı bırakıp gerçekten düşünmenizi istiyorum. İnanın, bunu düşünmeye değer bulacaksınız. Bir kağıt parçası sanki sınıfta el değiştirir gibi kıtanın diğer bir tarafına gönderilebiliyor. Tek yapmam gereken kutunun üstüne isminizi yazmak. Gördüğünüz gibi işe yarıyor. Çünkü zincirdeki her insan beyinsiz bir robot gibi hareket ediyor. Ben bir adres yazıyorum ve onlar da itaat ediyor. Soru yok. Hedeften sapma yok. Durmak yok. Hatta sizin gibi özgür irade taraftarları için bile üzerinde isminiz yazan bir kutu gelse itaat etmenin dışında bir şey düşünmezsiniz. Bu sizin hatanız değil. Toplum sizi bu hale getirdi. Ama siz koyunsunuz ve koyunlar dünyasında yaşıyorsunuz. Ve hepiniz birer koyun olduğunuzdan tek yapabildiğiniz şey itaat etmek. Bu sayede herkese, her yerde ulaşıp dokunabiliyorum. Ve size de ulaşıp dokunabilirim. Hemen, tam şu anda. Yaşayan en zeki suçlu kendi isteğiyle yakalandı ve yine kendi isteğiyle geçtiğimiz günlerde yaşamını sona erdirdi. Bu adam 1978'de el yapımı primitif bir bombayı kendi elleriyle hazırlayıp bir üniversiteye posta yoluyla gönderince FBI'ın radarına takılmıştı. Bu tarihten sonra tam 17 yıl boyunca giderek daha sofistike bombaları yapıp bunları üniversitelere, bilgisayar şirketlerine, hava yolları gibi bir takım hedeflere yine posta yoluyla ya da bizzat ulaştırdı. Ve bu eylemleriyle 3 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı. 1979'da FBI onu yakalayabilmek için özel bir ekip kurdu ve tarihe Unabomb adıyla geçen bu davayı soruşturmaya başladı. Welcome to the Unabomb Task Force. Bu öylesine kurulmuş bir ekip değildi. Bu dava resmi kayıtlara göre FBI tarihinin çözmek için en çok para ve zaman harcadığı davası haline geldi. You're hunting the deadliest serial bomber in history, the Unabomber. 17 yıldır bir yerlere bomba yerleştiriyor ve onu postayla yolluyor. 16 bomba, 3 ölü, onlarca yaralı. Gerçekten kim olduğuna ve bunu neden yaptığına dair en ufak bir fikrimiz bile yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi analistleri, araştırmacıları ve uzmanlarından oluşan tam zamanlı 150 kişilik bir ekip tam 18 yıl boyunca bu kişiyi bulmaya çalıştı. Adını bile bilmedikleri için Unabomber dedikleri bu kişiyi. We call him the Unabomber because his early targets were universities and airlines. Üniversite için, A, airline yani havaalanı için yani Unabomb. Oysa kendisine FC diyor, FC yani Freedom Club, Özgürlük Kulübü. Bombalarla geçen 17 yıl. Hepsi de FC imzalı. Peki bu adam neler mi yaptı? Northwestern 1978, 79'da bir başkası. Kasım 79'da neredeyse Amerikan Hava Yolları'nın 444 numaralı uçağını düşürüyordu. 1980, United Airlines başkanının yüzü parçalandı. Üniversite bombaları 81'de, 82'de, bilgisayar bilimi profesörleri, mühendislik profesörleri, 85'te Boeing, 85 ve 87'de 2 bilgisayar dükkanı. İkincisinde ilk ölüm gerçekleşti. Ve işte orada ilk görgü şahidi de ortaya çıktı. Onun tarifiyle tarihteki en ünlü suçlu resimlerinden biri olan bu resim çizildi. Kendisinin görüldüğünü anlayınca tam 6 yıl boyunca hiçbir şey yapmadı. Hatta bu yüzden öldüğünü düşündüler. Ama sonra geri döndü. Epstein at UC, Galerner at Yale. Neden bu hedefler? Neden şimdi? İpucu yok. Ekip ipucu bulabilmek için bulunan bomba bileşenlerinin mümkün olan her türlü adli ve bilimsel incelemesini yaptı. Aralarında bir bağlantı var mı diye kurbanların yaşamlarını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Fakat bu adam arkasında hiçbir adli kanıt bırakmıyordu. İşin aslı elimizde delil yok. Ne DNA ne de parmak izi. Bombalarını atıklardan yapıyor. Bu yüzden ülkedeki çöplükleri dolaştık. Yine de bir sonuç çıkmadı. Ama eninde sonunda çuvallayacağını düşünüyoruz. Ama çuvallamadı. It's also how he signs his bombs. 17 years of bombs. Her bombanın en parçalanmaz kısmına FC harflerini kazıyor. Freedom Club.
Özgürlük Kulübü. The part that he's sure will survive the blast. Is to make sure we know it's him. 17 yıl boyunca 150 kişilik bir ekibin 50 milyon dolar harcayarak bulabildiği yegane şeyler bunlardı. Titizlikle hazırlanmış bombalar ve yine aynı titizlikle yazılmış mektuplar. Yıllar boyunca daktilo ile yazılmış mektuplar yolladı. İtaat etmenizi istiyorlar. Kendileri gibi sizin de koyun olmanızı istiyorlar. İtaat eden, sorgulamayan, makinenin bir parçası. Otur dendiğinde oturan, kalk dendiğinde kalkan. İnsanlığınız ve iradenizden maaş, altın yıldızlar ve daha büyük televizyonlar için vazgeçmenizi istiyorlar. İnsan olmanın tek yolu, özgür olmanın tek yolu isyan etmek. Sizi ezmeye çalışacaklar. Sizi itaatkar, koyun gibi, uşak gibi yapmak için her taktiği deneyecekler. Ama onlara izin veremezsiniz. Kendinizin efendisi olmalısınız. Bu uğurda gerekeni yapmalısınız. Onların makinelerinde amaçsız bir dişli gibi yaşamaktansa insan gibi ölmek daha iyidir. Öldürdüğü insanlar onun için gerçekten ne ifade ediyordu acaba? They're symbols. You're sending a message. Bu yüzden postayı kullandı. Çünkü bu bir mesaj. Gizli bir mesaj. Ama neyi sembolize ediyor? Hadi öldürdüğü insanları önemsemiyordu ama peki dünyanın geri kalanına ne anlatmaya çalışıyordu? Bize ne anlatmak istiyordu? Kendinize kontrolün sizde olduğunu söylüyorsunuz. Size, teknolojinize ve makinelerinize itaat ediyorlar. Ama arabanız ya da telefonunuz olmasa ne yapardınız? Ya bütün uçaklar dursa? 10 yıl önce bilgisayarlar pahalı oyuncaklardı. Bugün onlar olmadan bildiğimiz haliyle uygarlık çöker. Elektrik kesintisi, bilgisayar çökmesi, arabaların çalışmaması, telefonun çalmaması korkusuyla yaşıyorsunuz. Bunların olmaması için hayatınızı ve toplumu düzenliyorsunuz. Her şey onların ihtiyaçları etrafında dönüyor, sizin değil. Sinyal veriyorlar, zıplıyorsunuz. Ses veriyorlar, cevap veriyorsunuz. Kendinize bir sorun bakalım. Kontrol gerçekten kimde? Sizde mi? Yoksa onlarda mı? Diğer suçlulardan ve seri katillerden çok daha farklı olarak bu adamın kişisel bir felsefesi vardı. Bir mesaj vermeye çalışıyordu. Posta yoluyla gönderdiği bombalar onun için bir çeşit ünlem işaretiydi. Asıl cümlenin geri kalanına dikkat çekmek istiyordu. Soruşturmanın 18. yılına girildiğinde ilginç bir gelişme oldu. You were right. Times called it in. They got a package. They're calling it the Unabomber Manifesto. Endüstriyel Toplum ve Geleceği. Yazan F.C. Manifesto dendiğine bakmayın. Resmen bir felsefe kitabı bu. Çağdaş bir filozof tarafından kaleme alınmış gibi. Ve o bunun yayınlanmasını istiyor. Ve eğer yayınlanmazsa San Francisco newspaper threatening to blow up an airliner They bound say it bears all the marks of the Unabomber. Federal officials believe the sender is the terrorist who has been sending bombs through The Unabomber appears to be ready to strike again. This time, the threatened target is a jetliner flying out of Los Angeles. tehditlere başlıyor. Bu FC terörist grubunun mesajıdır. Orijinalliğini kanıtlamak için kimlik numaramız 553 254 394. The New York Times'a bir anlaşma önerimiz var. Manifestomu yayınlarsanız bütün terörist eylemlerden kalıcı olarak vazgeçeceğiz. Unabomber adlı bu katil, gazeteler onun bu uzun yazısını yayınlarsa bombalı paket yollamayı bırakacağını söyledi. Peki neden? Eminim biliyorsunuzdur. Bombalar da dikkat çeker ama fikirler devrim yaratır. Tek amacımız bu. Ve sözümüzü tutmazsak insanlar bize saygı duymaz ve fikirlerimizi kabul etmeyebilirler. Şimdi soru şu. Bir seri katilin sözüne güvenilebilir mi? The United States government does not negotiate with terrorists. Elbette bir de bu var.
Ama 150 kişilik soruşturma ekibinden bazı analistler eğer bu belgeyi yayınlarlarsa birisinin onu tanıyabileceğini düşünüyor. Birisi idiolektini, ideolojisini ya da her ikisini birden tanıyabilir. İdiolekt çok ilginç bir teknik. Herkesin kullandığı özel bir dil var. Hepimiz kendimize has bir Türkçe ile konuşuyoruz. Kullandığımız ve seçtiğimiz kelimeler, deyimler bizi biz yapan şeyler. Tıpkı parmak izimiz gibi. İşte bu adamın yazdıklarından onun kimliğini anlama işine adli dil biliminde idiolekt adı veriliyor. Dil bilimsel parmak izi. Kim olduğunu anlamak için nasıl konuştuğuna bakıyorsunuz. Peki bu adam nasıl konuşuyordu? Our goal is less to punish the people pushing all this growth and progress garbage than it is to propagate ideas. İşte tam bu noktada kamuoyunda bir tartışma başlıyor. Şimdi ortamı hayal etmeye çalışın. Rastgele hedeflere gönderilen bombalı paketler var. Yani biri her an sizin de kapınıza gelebilir. İşte böyle bir durumda onunla pazarlık yapıp yazısını yayınlama karşılığında bu saldırıları durdurmayı destekler miydiniz? Her kafadan bir ses çıkmaya başlıyor. Bunlardan belki de en ilginci pornografik bir derginin baş editöründen geliyor. Evet, herkes prim yapma peşinde. Bu kişi de makaleyi yayınlamayı teklif ediyor. Düzeltmeden ve tam metin olarak Penthouse dergisinde. İşte bak bu iyiydi. Peki bombacı bu teklife nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Bay Guccione, çok memnun olduk ve teşekkür ederiz. Seks dergilerine karşı olmasak da tırnak içinde saygıdeğer bir dergide yayınlanmak bizim için avantajlı olur. O itibar peşinde. Ne yazdığını da, nerede yayınlanması gerektiğini de gayet iyi biliyor. The New York Times ilk yayın hakkına sahip. Sonra Washington Post ve ondan sonra Penthouse. Fakat sadece Penthouse yayınlarsa bir tane daha ölümcül bomba gönderme hakkımız saklıdır. Peki tam bu yol ayrımında FBI ne yapıyor dersiniz? Kendi içinde ikiye bölünüyor. Now I know he's got 10 PhDs and a 500 IQ, but he's still a serial killer, right? Ve seri katiller ne ister? Kontrol, güç, saygı ve bir de ödül olarak hatıra toplarlar. Serial killers collect fingers, ears. Serial rapists collect underwear. Gazeteler onun için ödüle dönüşebilecek bir hatıra. Eğer yazısını yayınlarlarsa onu alıp saklayacak. İşte bu noktada akıllarına çok enteresan bir strateji geliyor. New York Times gazetesi ülkenin her yerinde satılan çok yaygın bir gazete. Onu istediği yerden istediği zaman alabilir. Ama Washington Post, San Francisco'da yani onun aktif olduğu Körfez bölgesinde sadece bir bayide satılıyor. So if we publish in the Post, I want to see people buying it. I want to see people reading. I want to see his ideas make a difference. Ve öyle yapıyorlar. Yazıyı sadece Washington Post gazetesinde yayınlamayı kabul ediyorlar ve bu da bana çok ironik geliyor. Çünkü postalarla mesajını yaymaya çalışan birinin yazdıklarını adında yine posta kelimesi geçen bir gazetede yayınlama fikri. 19 Eylül 1995 tarihinde The Washington Post gazetesinde 35.000 kelimelik bu uzun yazı yayınlanıyor. Bu gazetenin dijital arşivinde gönderilen orijinal metni hala görebilirsiniz. Linki her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünden ulaşabileceğiniz web siteme yerleştirdim. Unabomber'ın yazısı yayınlandı. FBI yedek kuvvetleri de çağırarak San Francisco'da bu gazetenin o yıllarda satıldığı tek bayinin etrafını adeta ablukaya aldı. Oraya ve çevresine ekiplerini yığdı. Gizli polisler, keskin nişancılar, o gün yüzlerce kişi sorgulandı. Onlarca kişi gözaltına alındı ama o bulunamadı. Evet, bu kişi onu duymamız için uğraşıyordu. Peki mesajı ne? Teknoloji çok kötü. Ve bizler hapı yutmuş durumdayız. Unabomber gönderdiği ve gazetede yayınlattığı bu uzun metinle kendi zihnine doğru bir kapı aralamıştı. Şimdi hep beraber oradan girmeyi bir deneyelim mi? Kitabın açılış cümlesi. Endüstri devrimi ve sonuçları insan ırkı için bir felaket olmuştur. Teknolojinin bizi özgürleştirmesi gerekiyordu ama öyle olmadı. Yani arabalar gibi. Arabalar icat edildi ve biz de istediğimiz yere gidebilir hale geldik. Ama sonra
Araba sahibi olmak neredeyse zorunlu hale geldi. Daha fazla sınırlandık ve kısıtlandık. Daha sonra bütün şehirler arabalar düşünülerek tasarlandı. Arabaya binmeden yiyecek alabilecek halde bile değiliz artık. Buna zorunlu hale getirdiler bizi. Televizyon başlangıçta zararsız gözüküyordu. Bizi değiştirene kadar. Her yere kamera koyup onunla bizi izlemelerine izin verdik. Arabamız var ama acelemiz varsa hızlı süremiyoruz. Ya da rahatlamak için yavaş da süremiyoruz. Başlangıçta kontrol bizdeydi. Şimdi kendi teknolojimizin kölesi olduk. Human beings are being permanently reduced to engineered products and mere cogs in the social machine, deprived of dignity, autonomy, and freedom. The only option available to us is obedience. We're being turned. Kafesteki farelere dönüşüyoruz. Peşinden koştuğumuz peynirin şaşkınlığıyla dikkatimiz dağılmış durumda. Statü, terfi, para, daha iyi araba, daha büyük ev, daha çok televizyon. Eğlenceyle tükenmiş. Prozac'la ve terapiyle düzeltilmiş. Ya da düzeltilemiyorsan akıl hastanesi ya da hapishane. Tek alternatif, tek umudumuz, özgür olmanın tek yolu her şeyi havaya uçurmak. İşte kitap bu ve benzeri fikirlerle böyle devam ediyor. Bu fikirlerin yer aldığı tüm paragraflar numaralandırılmış. Yani kitabın bir yazım formatı var. İşte analistler bu formatı ve yazılanları adeta didik didik ettiler. En ufak bir hata bile olsa onu bulmaya çalıştılar ve en sonunda buldular. Daha doğrusu buldukları şeyin bir hata olduğunu zannettiler. I found one. I found a mistake. Paragraph 185. Hemen bakalım. Evet. İşte 185. paragraf burada. Sanayi toplumunun olumsuz etkilerini yok etmeye gelince You can't eat your cake and have it too. keki hem yiyip hem de ona sahip olamazsınız şeklinde çevirdiğimiz bu şey bir deyim İngilizce'de. Ama yaygın haliyle kullanılışında cümle yapısı böyle değil. Tersten yazılmış. Why aren't you cheering? I found a mistake. We're looking for mistakes. I found a first real mistake. Bulduklarını zannettikleri bu ipucuna geri döneceğiz ama bu yazı gazetede yayınlandıktan bir süre sonra tüm davanın kaderini değiştirecek asıl gelişme meydana geliyor. Have you read the Unabomber Manifesto yet? No. I think you should. I think you should go get the Washington Post and... Evet, posta kutusunda gördüğünüz o adı unutmayın. Kaczynski. Hayır, seri katil o değil ama yazıyı okuyunca kardeşi olabileceğinden şüphelenmeye başlamış biri. Bazı fikirleri ve cümleleri onun üslubuna benzetmiş. Kardeşi uzunca bir süre önce işini gücünü bırakmış ve 1970'li yıllardan itibaren kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde tek başına yaşamaya başlamış. That's the cabin we built together. He's a mathematician. He designed the cabin to a perfect mathematical ratio, but there's no electricity or running water. It's perfect simplicity. Western Montana, it's the middle of nowhere. Orada topraktan geçimini sağlıyor. Yiyecek topluyor ya da avlanıyor. Küçük bir bahçesi var. Yılda sadece $400 harcayarak kıt kanaat geçiniyor. Böyle bir yaşam tarzını seçmiş. He just has the courage to live according to his ideals. Ailesiyle yıllardır yüz yüze görüşmeyen bu kişinin tek iletişim şekli mektuplar. Ve işte abisi onun yazdığı mektupları FBI'ya veriyor. Sadece kendisine değil, aynı zamanda annesine yazdıklarını da. He was such a happy boy. He was so gentle with you, so loving. Don't you remember? So where did I go wrong? What happened? Mutlu bir çocukluk, gayet normal gözüken bir aile. İşin ilginci çok da iyi eğitim almış. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harvard'a gitmiş. Did something happen to him at Harvard? He would never tell me. But I always felt like something changed inside him there. Oradayken ne mi olmuş? Hikayemizin en sürpriz dönemeçlerinden birine hazır mısınız? Bu çok zeki çocuk daha 16 yaşındayken bu üniversiteden kabul almış. Orada kendisini ifade edebileceği pek çok hocası olmuş. Profesörlerle saatler süren konuşmalar yapıyormuş. O yaştaki birisi için çok ileri seviyede olgun fikirleri varmış. Üniversitenin 2. yılında çok saygı duyduğu bir hocası onu bir deneye katılmaya ikna etmiş. Deneklere kişisel felsefelerini bir öğrenci arkadaşıyla tartışacakları söylenmiş ve kişisel inançlarını, arzularını tüm detaylarıyla
anlatan bazı makaleler yazmaları istenmiş ve sonra da bu yazdıklarını adeta bir cephane gibi kullanarak onları sözlü olarak taciz etmeye başlamışlar. Yani onu ve fikirlerini kasten küçümsemişler. O sırada elektrotlarla deneyin fizyolojik reaksiyonlarını izlemişler. Tüm bu seanslar filme alınmış ve deneklerin öfke ve hiddet ifadeleri daha sonra onlara tekrar tekrar oynatılmış. 3 yıl boyunca her hafta onu böyle bir odaya alıp bu şekilde küçük düşürücü sözler ve ifadelerle bu deneyi sürdürmüşler. Toplamda 200 saat süren bu seansların amacı ne biliyor musunuz? Beyin yıkamak. Kimi kaynaklara göre CIA'in MK Ultra adını verdiği bu psikolojik programının amacı başta Sovyetler Birliği olmak üzere ele geçirilen ajanların ideolojisini değiştirerek bildiği sırları söylemelerini sağlamak. Bu arada hemen söyleyeyim, hala bu kişinin aradıkları seri katil olup olmadıklarından emin değiller. Bundan emin olabilmek için bu kez onun annesi ve kardeşinden aldıkları mektupları analiz etmeye başlamışlar. We have him. We have him. Sadece kullandığı dildeki benzerlikten yola çıkarak onu bulduklarını düşünen bu analistler hemen soluğu FBI'deki ekip merkezinde almış. Theodore Kaczynski. 1942 Chicago doğumlu. Yani 53 yaşında. He's got an IQ of 167. He's a bona fide genius. He attended Harvard on a full scholarship at age 16. Matematik doktorası var. Michigan Üniversitesi 1968. Correlates with the formatting of the manifesto. Üniversite zamanında yazdığı doktora tezi mükemmeldi. Just was so advanced only 4 or 5 mathematicians in the world could understand it. 2 yıl Berkeley'de ders verdi. Sonra da Lincoln, Montana'daki bir kulübeye çekildi. Built that cabin with his brother. And Ted went back and forth from Chicago, but moved there permanently in 1980. He's living the life that he describes in the manifesto. Teknolojiden bağımsız ve yalnız. Yazdıklarını manifesto ile karşılaştırınca düzinelerce benzerlik buldular. He feels safe at universities, which is why he can plant the bombs there personally. He fits a profile. He fits the timeline. The language is a match. I got him. Ted Kaczynski's the Unabomber. Evet, onu buldular. Ancak hikayemiz burada bitmedi. Bu kadar zeki birisini yakalayabilmek için bu kez bir de hukuki bir mücadele vermek gerekiyor. Çünkü buldukları sadece dil bilgisi benzerliği. Onu bombalamalara bağlayabilmek için çok daha güçlü kanıtlara ihtiyaçları var. Böyle bir delili eğer yok etmediyse bulabilmenin tek yolu da onun kulübesini aramak. You don't have a warrant? Bir yandan medya bunu hemen duyurma telaşında, öte yandan polis kulübeye baskın yapmak istiyor ama bunun için önce savcının yargıçtan bir istekte bulunması lazım. Sonra da yargıcın bu izin için bir karar vermesi lazım. Tüm bunların da 24 saat içinde yapılması lazım. Yoksa medya bunu duyuracak. Okay, here's what we're doing. You have about 150 letters known to be from Ted Kaczynski on the table. And we are looking for parallel ideas, parallel concepts, parallel phrasing between the Ted letters compared to the manifesto. Bunları yazan kişinin manifestoyu da yazdığını kanıtlayabilmek için mümkün olduğunca ipucu topluyorlar. We found hundreds of language comparisons between Ted's letters and the manifesto. Ama savcı bunlarla ikna olmuyor. You want me to send an arrest warrant to a federal judge based on spelling? Kanıtlama yükümlülüğünü sağlamaya yakın bile değilsiniz diyor. Probable cause, that's what I want. I'm on your side. I'll wait here all night if I have to, but if I don't see probable cause... Ekip incelemesini geliştirip akşama kadar daha fazlasını toplayıp getiriyor bu kez. I need a smoking gun, guys. It can be language, I guess, but if I'm submitting this to a judge, I need to be able to prove to my bosses that I made a solid call. Kendi kariyerini korumak için değil, anayasayı korumak için daha sağlam bir delil istediğini söylüyor onlara. This is about protecting the United States Constitution. Daha sağlam delili nerede buluyorlar biliyor musunuz? Kaczynski'nin yazdıklarında buldukları o tek hatada. Paragraf 185. Keki hem yiyip hem de sahip olamazsın. It's supposed to be the other way around, right? Have your cake, eat it too. He wrote it wrong twice. Hayır. 2 kere doğru yazmış. Doğru olan bu. That is the correct phrase.
We stopped saying it that way nearly 400 years ago, but Kaczynski uses it correctly. All the rest of us say it wrong. Holy shit. Savcı tamam. Gece yarısı hemen yargıcı arıyor. Şimdi onun tüm bunları okuyup, anlayıp bir karar vermesi gerekecek. See what we got here. Search it by. Nım da nım işte sabaha kadar böyle yavaş yavaş okuyor. Sonrasında çok temkinli bir baskın. FBI ajanları 3 Nisan 1996'da Kaczynski'yi kulübesinde gözaltına alıyor. You act like a gentleman and so will we. We're with the FBI. We have a federal warrant to search your cabin. You're being detained for your own safety while the property's being searched. Yapılan aramada bomba yapımında kullanılabilecek malzemelerin yanı sıra elle yazılmış 400.000 sayfaya yakın belge bulunuyor. Longest and most intense manhunt in U.S. history has zeroed in on a prime suspect and may be nearing an end. Sources tell CBS News FBI agents today searched the home of a 53-year-old former mathematics teacher named Theodore Kaczynski. Kaczynski kendisine yöneltilen suçlamaları dikkatlice okuduğunda karşısına şu ifadeler çıkıyor. Ve sonrasında çok tartışmalı bir dava süreci başlıyor. Tartışmalı geçiyor çünkü tutuklanan sanık bunu isteyen savcıyı ve arama izni veren yargıcı alt edebilecek derecede hukuki bilgiye sahip ve en önemlisi de mahkeme salonundaki herkesten daha zeki. Think about that. 168. If Ted Kaczynski goes to trial, he could walk. Ama bu kez onu bulamayız. Bunun olmamasının tek yolu suçunu kabul etmesi. O yüzden ona verilen avukatlar da dahil olmak üzere herkes belli bir stratejide anlaşıyor. Kulübesi ülkenin bir ucundan diğerine taşınıyor. Sadece beni değil, evimi de hapse attınız. Akıl sağlığının yerinde olmadığı söyleniyor. And provisionally diagnosed him with schizophrenia. Kardeşi, ailesi, avukatları ona karşı çıkıyor. Kulübeyi ülkenin diğer ucundan oraya getirtenler onlar. Böylece şunu söyleyebilecekler. Zavallı adam. Şu kulübeye bakın. Böyle yaşamak için deli olmalı. You're gonna twist everything you've ever written. But before those experts come in, the whole world is gonna hear the diagnosis a million times and stick you in an insane asylum where slowly you will be adjusted. Rejoin society. You get a credit card, an apartment. Get a job behind the desk where you work obediently 9 to 5 and first paycheck you get a cell phone. Bu kulübe ahlaki cesaretin sembolüydü. Onu gösterip diyecekler ki böyle yaşayan biri deli olmalı. Well, they brought the cabin, but they didn't bring the forest. Or the rain. It was beautiful. Aslında ironi şu. Kulübeyi onun deliliğinin kanıtı olarak gösterecekler ama But if everyone was content to live simply like this, we'd have no war. No poverty, no pollution. daha da ironik olanıysa şu. Neredeyse 30 senedir 3 metreye 4 metrelik bir kulübede tek başına elektrik ve su bile olmadan yaşayan birini yine 3 metreye 4 metrelik bir hücreye kapatmak istiyorlar. Üstelik bu kez elektriği ve suyu olan 3 öğün sıcak yemek verilen bir yere. Ama özgürlüğü istedin. İnsanlık onurunu, özerkliğini istedin. Bunları herkes ister. O kadar çok istiyorlar ki insanlıklarının bir kısmını kurtarmak için her gün ölüyorlar. Şunu düşün. Kariyerim boyunca öldürdüğümü söyledikleri insan sayısından çok daha fazlası intihardan öldü. Antidepresan, estetik ameliyat ve fast food yüzünden daha çok kişi öldü. Neden herkes benden bu kadar korkuyor? Kendine şunu sor. Neden o takım elbiseliler çaresizce deli olduğumu kanıtlamaya çalışıyorlar? Sana söyleyeyim. Çünkü haklı olduğumu biliyorlar. Ben uyanığım. Onlar uyuyorlar. Ve bir gün uyanıp da telefonlarını, televizyonlarını ve video oyunlarını kapatıp senin ve benim yaptığımız gibi kendileriyle yüzleşmekten korkuyorlar. Bir dahakine bana biraz kağıt ve biraz da pul getir. Burada çok cimriler ve yazacağım daha çok şey var. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Kim içeride, kim dışarıda. Ona içeride yeni kağıtlar ve kalemler veriyorlar. O da yazmaya devam ediyor. Hatta bakın size yeni kitabını göstereyim. Burada.
teknolojik kölelik. Bendeki bu kopyası 2022'de genişletilerek yapılan 4. baskısı. Bazı kategorilerde en çok satanlar listesine girmiş durumda. Bazı akademisyenler onu geçmişteki bir takım fikir insanlarıyla kıyaslıyorlar. Eğer bu bir delinin işi ise o zaman Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Karl Marx gibi pek çok siyaset filozofunun yazıları bundan daha da aklı başında değil. Kaczynski'nin ve fikirlerinin asıl rahatsız edici yönü çok yabancı olmaları değil, çok tanıdık olmalarıdır diyor bir başkası. Kaczynski'yi istisnai bir deli ve dahi olarak görmeliyiz diyenler de var. Çünkü alternatifi çok daha korkutucu diye de ekliyorlar. O hapisteyken hakkında pek çok belgesel ve film yapıldı. Fikirleri çizgi romanlara dönüştürüldü ve mahkemesi sırasında taşınan kulübesi müzelerde sergilendi. Kulübenin içindeki eşyaları açık arttırmada satılarak elde edilen 15 milyon dolarlık gelir kurbanların ve zarar görenlerin ailelerine iade edildi. Onu bir kahraman olarak görenler var. Hatta 96 seçimlerinde Unabomber başkan olsun kampanyası yapanlar bile olmuş. Benim bu videoda alıntı yaptığım şu dizi 2017'de yayınlandıktan sonra görüşlerinden ilham alan ve kendilerine Neo-Luddites diyen bir grup primitif yaşam tarzını benimsemeye karar verdi. Evet, bu gerçek hikaye adeta Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşmesi hikayesi gibi. Yani filmlerin en popüler kötüsüne. Ya da benzer başka bir örnek Breaking Bad'den Walter White'ın iyiden kötüye dönüşümü hikayesi gibi. Yani dizilerin en popüler kötüsü. O zaman ben de size başka bir hikaye anlatayım şimdi. Bir akşam tek başıma arabayla eve gidiyordum. Çok geç bir saatti. Dışarıda pek kimse yoktu. Yani yollar bomboştu. Kırmızı ışıkta durdum, bekledim. Etrafıma baktım. Ne gelen var ne giden. Ortalıkta benimkinden başka herhangi bir araba yoktu. Ama ben yine de bekledim. Yine de itaat ettim. That's when I realized it's not about technology, it's not about machines. It's about what they're doing to us. It's about what they're doing to us, what they do to our hearts, because our hearts are no longer... Bütün mesele bunun farkına varmak galiba. Peki farkına varıp da ne olacak? Biz de gidip başkalarına bir şeyler mi yapacağız? So, now what? Don't know. Anything we want, right? Kırmızı ışık, yeşil ışık.